Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün Malezya'nın ikinci videosunu çekiyoruz. Arkamda Batu Caves var. Yaklaşık şehirden 13 kilometre dışarıda Grab uygulamasıyla geldim. KLCC'den, şehir merkezinden geldim. 18 ringgit oldu. Bugünün kuruyla 11. Çarpın işte ne kadar o, yani 13 kilometre ve şehrin biraz dediğim gibi dışında. O yüzden taksi fiyatları burada çok ucuz. Ben de biraz bileğimi burktuğum için toplu taşıma değil de biraz şu Grab uygulamasını kullanıyorum. Gerçekten de fiyatları çok uygun. Şöyle etrafı göstermek istersem size, şu dışarıda pazarlar, bütün turistik yerler gibi burada da satılan böyle eşyalar, kıyafetler var. Şöyle bir girişi var. Buradan girip bakalım nasıl devam edecek. Bu ayağımla da ben 272 tane basamağa çıkabilecek miyim? Ben de bilmiyorum. Gidip bakalım, yani çıkabildiğimiz kadar çıkacağız beraber. Şöyle göstereyim. Girişi nerede ki acaba? Şöyle. Buradan böyle girdiğinizde buradan gireceksiniz şeye doğru. Altınlar, sular, muzlar. Bu muzlardan alıp maymunlara verebilirsiniz. Bu arada burada maymun var. O maymunlara dikkat edin. Çünkü burada sadece turistler değil de maymunlar da çok aktif. Bir sürü kocaman heykeller var ama en büyük heykel mağaranın, yani merdivenlerin başında olan heykel. Yaklaşık 42 metre yüksekliğinde ve 2006 yılında bitti. Altın olması, yani altın renkte olması, şimdi göstereceğim birazdan. Altın olmasından değil, yani ilgi çekmesi için bence. Yani öyledir kesin. O yüzden altın renginde. Gidelim, biraz daha anlatacağım size heykeli de, mağarayı da, merdivenleri de. Dediğim gibi 272 tane basamak var. Nasıl çıkacağız? Göreceğiz onu da. Belki şu ayaktan dolayı çıkmayabilirim ama o mağarayı da görmek istiyorum. Çünkü 400 milyon yıllık bir geçmişi var buranın. Yani dile kolay. 400 milyon yıl. Burası 1800'lerde popüler olmuş. Popüler dediğim, başlamış buraya gelmeler, yani neyse. 1800'lerde başlamış, öyle de devam etmiş. Amcamız ne kadar güzel suyu içiyor. Söylemedim anlar diye. Kokonat suyu, ben de çok bayılırım. Ama fazla içmemek gerekiyormuş. Size bir ufak bilgi vereyim kokonatla ilgili. Yaklaşık 800'de 1400 kalori falan varmış galiba okuduğum kadarıyla. Fazla içerseniz biraz cırcır dediğimiz şeyden olabilirsiniz. Aşırı yağlı. Çok güzel bir şey bu arada, vitaminleri falan filan. Ama ne derler? Çok yağlıymış. Maymunlara başladık abi. O maymun geldi, bu maymunu biraz öptü. Abi var ya, bunlar hiç öyle normal maymun değil. Geldik arkadaşlar, böyle kuşlar misali. Burada da bizim Eminönü gibi herkes kuşlara yem veriyor ve size anlattığım şu kocaman altın rengindeki heykel 42 metre yüksekliğinde, 2006 yılında bitti ve buranın simgesi. Bu mağarayı da biraz önce anlattığım gibi 400 milyon yıllık bir geçmişi var arkadaşlar. Burada bu arada istediğiniz şeyi, su ya da bir ihtiyacınız olursa onları alabilirsiniz. Hello. How much? 250. Okay, thank you. Buranın da güzel renkli bakın tapınakları var. Buraları gezebiliriz de birçoğuna ayakkabısız girmek gerekiyormuş. Ben de bakacağım artık hangisine ayakkabısız. Şöyle bakın. Burada ayakkabıları çıkarmanız gerekiyor. Çok renkliymiş ya, bayağı beğendim burayı ben. Bu dünyadaki en büyük Murugan heykellerinden biri bu arada. Savaş tanrısı Murugan'ı temsil ediyor buradaki heykel. 272 basamak ama bu renkli boyaları sonradan yapmışlar. Çok dik ama. Yani bu 272 basamağa çıktıktan sonra ne olacak bilmiyorum ama bayağı, şöyle bakın, normal basamaktan daha yüksek bu basamak. Allah'tan gölgeye geldik ama maymunlar da kalabalık olduğu için sanırım maymun yok. Ama bu maymunlar
biliyorsunuzdur. Çok tehlikeliler yani. Tehlike dediğim bir şeyi çalıyor, götürüyor. Herkes böyle muz veriyor ama bu maymunlarla da çok göz göze gelmemeye çalışın. Bakın nasıl tatlı yiyor ya. Yo sen muz muzunu yedi kaydı gitti. Kalabalık diye fazla maymun yok. Çok hızlı çıktım sanırım ben. Şöyle kocaman bir heykel. Bazen göz göze geldiğinizde bir baktınız böyle ama çok da tehlikeli değiller yani. İnsanlara fazla şeyleri yok benim gördüğüm kadarıyla. Buranın en önemli şeylerinden biri Thaipusam Festivali, ismini yanlış söylemiyorsam. O festivalde binlerce kişi buraya toplanıyor. Bu arada buranın içinde doğal bir mağara yani burası. İçinde kuşlar falan var ve orası açık. Oradan doğal ışık alıyor ve bir sürü tapınaklar var. İçinde de farklı bakın. Şurası biri. İçinde de birkaç tapınak var. Sonuçta dünyanın en ünlü ve en önemli tapınaklarından biri. Arkadaşlar burası. Alın teri dedikleri bu. Bu alın terini tam da şu anda bir beğeni alırsam çok sevinirim. Ve şu ayakla yani bu şişmiş ve sakat ayakla 272. Bunları da saymıyorum. Çıktım ve ineceğim. Bence bir beğeniyi ve abone olmayanlar abone olmayı yapsınlar yani. Hak ediyorum şu anda bence. Çünkü bir alın teri var. Çok güzel yani bence. Ben belki çıkmam diyordum da ayağım yüzünden. Çok rahat bir şekilde çıktım. 15-20 dakika sürdü. Ufak dinlene geldim. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Giriş ücreti yok, bileti yok. Yalnız sabah biraz erkenden gelin 8-9'da. Fazla kalabalık değil, rahat fotoğraf çekersiniz. Hem de hava görüyorsunuz. Biraz şu anda 33 derece. Tabii yaz ayları falan olursa daha da sıcak oluyor. O yüzden sabah erken gelmenizi tavsiye ederim ki sabah 8'de 9'da burada olursanız en güzel saatlerinden biri. Ya da akşam gelin. Akşam serin vakti böyle güneş batımı da güzel manzarası oluyor. Böyle bir sonraki durağa hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Bugün çok güzel yerleri gezeceğiz. Evet. Biraz önce Kuala Lumpur'un en güzel ve en büyük Hindu tapınağındaydık. Şu anda da Kuala Lumpur'un en güzel Çin tapınağındayız. Yani burası o kadar renkli ki oradaki en güzel Hindu tapınaklarından şimdi en güzel Çin tapınağına geldik. Burası çok renkli. Grab'la geldim yine. Taksiyle geldim oradan buraya. Yaklaşık 25 ringgit yaptı. Çok uzak bir mesafeydi ikisinin arası. Ama en hızlı ve en güzel bu şekilde gelebiliyordum. Burada 1980'lerde yapılmış bir tapınak. Sonra Mazu yani Çinlilerin tanrıçası Mazu'ya adanmış. Kuala Lumpur'un da en estetik tapınaklarından biri gördüğünüz gibi. Çok renkli. Bayağı güzel, gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şehir merkezinde zaten. Diğeri gibi şehir dışında değil. Bu şehir merkezinde. Dışında kırmızı fenerler var. Tam böyle o Çin vibe'ını dediğimiz şeyi burası veriyor. Bir sürü süsler var. Tavan süslemeleri var. Işıklar var. Renkleri çok güzel. Akşamla gelebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Dediğim gibi çok şehir merkezine yakın. Toplu taşımayla da gelebiliyorsunuz da ben şehir dışında olduğum için oradan buraya uzaktı ve biraz da ayağımdan dolayı Grab ve taksi kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle göstereyim size dışarıdan. Fotoğraf çekimleri için, gezmek için çok güzel ve doğru bir yer. Kesinlikle gelin. Bileti var mı bilmiyorum ama sabah 9'dan açık, akşam 5'e kadar şöyle bir planlama yapabilirsiniz. Hani Batuk Cubs'tan benim gibi çıkıp direkt buraya gelebilirsiniz sabah. Oraya sabah 9'da gitseniz 10.30-11'e kadar orada
orada, sonra burası. Böyle yani benim şu anda gezdiğim gibi siz de burayı gezebilirsiniz bence. Tapınağın içine girmek için böyle bir merdivenler bir yere girdik ama hani doğru düzgün bir yazı falan da yok. Şimdi bir yazı çıktı önüme. Bakalım nasıl bir yere çıkacak bu. Bileğimizde bu kadar merdiven çıktık bugün. Umarım çıktığımız yere değer. Dışı çok güzeldi de içi nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar lafımı geri alıyorum. Güzelmiş. Değer. Şöyle kardan manzarası gerçekten çok güzel. Bakın şehir merkezi diyorum ya. Şurası tamamen kulelerin, otellerin olduğu KLCC bölgesi işte. Çok yakın. Şöyle göstereyim. Beraber tapınağın içine de gidelim. En güzel yeri orası zaten. Ya kesin gelmelisiniz buraya bence. Şehir merkezine ulaşımı yakın ve çok güzel bir yer. Arkadaşlar burada kesinlikle ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Herkes çıkarıyor. Ben de çıkardım ama bir poşet falan yok. Allah'a emanet. Ayakkabıyı bıraktık inşallah. Çalmazlar. Şunlardan alabiliyorsunuz. Buraya belirli bir para atıp şunlardan alabiliyorsunuz herhalde. Ama bir para istiyor mu istemiyor mu? Bilmiyorum da ben bir şeyler atıyorum buraya. 3, 4? Ha 4 tane galiba. 4 tane ben bozuk para attım. Geliyorsunuz arkadaşlar burada yakıp oraya takıyorsunuz böyle. Tam da sıraya denk geldik. Bak mumlara bakın. Böyle bir sürü mum. Ateş çok az var ama ya. Bunları yakabileceğimiz 4 adetmiş. Sonra evet herkes 4 tane yakıyor. Biz de 4'ünü de yaktık. Bu beni baş ağrı etmezse iyi, elimizi kolumuzu yakmasak bari. Taktık. Dilek falan da dilemedim ama dilekli midir nedir bilemedim onu da. Biraz okumam gerekiyor sanırım bu şeylerle ilgili. Sonra orada meyveler, yiyecekler var. Alabilirsiniz. İçeriye giriliyor mu? Giriliyor. Biz de buradan girebilir miyiz acaba? Ya ben bu tarz tapınakları çok seviyorum. O yüzden yapabildiğim kadar gelmeye de çalışıyorum böyle bu tarz gezdiğim ülkelerde. Hani burayı da tavsiye ederim. Bence bugün izlediğiniz videonun rotasını birebir Malezya'da uygulayın yani. Kuala Lumpur'a gelirseniz benim bugünkü yaptığım geziyi birebir uygulayın. Yani başladığım noktadan bitireceğim noktaya kadar çok faydalı video olacak. Ve bu videoda ben bir güne gezdiysem siz de eğer kısıtlı bir zamanla buradaysanız Kuala Lumpur'u tam bir gün sabahtan akşama kadar gezebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu video
bir günlük ya da 2 günlük burada olanlar için gayet güzel bir süper bir video olacak. Evet arkadaşlar, yine bir Grab'le Chinatown'a geldim. Bakın tam da ana girişi burası. Burası Kuala Lumpur'un en eski mahallelerinden biri. Ya gördüğünüz gibi o yüksek binalar falan yok diyeceğim ama bakın dünyanın en yüksek binalarından biri hemen şurada ve bu da Chinatown'un girişi. Bakın eski Kuala Lumpur'u burada görebilirsiniz. Bütün o eski restoranlar, her şey burada. Sokak lezzetleri var. Bu arada buranın gecesi de çok güzel oluyor. Akşamı bayağı öyle sokak lezzetleri, ışıklı, her yer bayağı güzel ve gezmeli. Gördüğünüz gibi burada bütün çakma ürünleri Chinatown dediklerinde ya bir nevi Çin pazarı işte. Yani Çin merkezi, bakın böyle her şeyin sahtesi var burada. Gördüğünüz bütün markaların işte gözlük, ayakkabı, tişört, parfüm, bayağı her şey. Her şeyin çakması var burada. Benim biraz çorap alabilirim. Crocs'ların bile, yani terliklerin, düşünüp düşünemediğiniz her şeyin çakması var arkadaşlar burada. Şöyle hediyelik mağazalar da var. Yani hediye falan almak isterseniz arada da böyle mağazalara girip serinliyorum tabii. Çünkü hava aşırı derecede nemli ve sıcak. Bu arada buranın en güzel ayları Ocak'la Nisan arası diyebiliyorum ben de. Şu anda Mart ayında 32-33 derece. Yağmurlu gösteriyordu ben geldiğimde. Biliyorsunuz ilk videoda söylemiştim ama hiç denk gelmedi bana yağmurlu hava. Hep böyle bulutlu falan, bir ufak 2 damla yağmur gördüm. Yalan söylemeyeyim ama hiç beni rahatsız edecek bir yağmur yağmadı. Ve gezimi gayet güzel bir şekilde devam ediyorum. Buradan arkadaşım Hasan'a selam söylüyorum. 2 gün falan onlaydık. Çok güzel eğlendik, gezdik. Şu anda 2 gündür de kendim geziyorum. Video izliyorsa Hasan'a da buradan selam söyleyeyim. İlk Chinatown'a Hasan'la geldik geldiğimiz gün. Bakın bütün markaların hepsinin burada tişörtleri de var. Çok garip şeyler de satılıyor. Bir bakıyorsunuz çok garip bir şey. Mesela uçak maketi falan satılıyor. Yani ve bayağı da satılıyor bu arada. Uçak maketini insanlar alıyor demek ki yani. Yani mesela Türkiye'de ya da başka bir ülkede fazla böyle uçak maketi, kalemin bile bakın şu markanın kalemlerinin bile çakmaları satılıyor burada. Kuala Lumpur, bakın şey dedim ya, uçak maketi. Kuala Lumpur Malezya'nın en büyük şehri. Malezya'nın yaklaşık, yanlış söylemiyorsam 36-37 milyon nüfusu var ve en kalabalık ve yoğun şehirlerden biri burası. Müslüman var burada, Çinliler var, ne bileyim Hindistanlılar var, Malaylar var ve hepsi çok güzel bir şekilde yan yana yaşıyor burada. Çok güzel ya, burası bir şeriat ülkesi. Yani Müslümanların burada alkol içmesi, alkollü mekanlara gitmesi, bunların hepsi yasak tabii ki. Ve bir din ya da ahlak polisleri mi var? Öyle bir şeyleri var. Şöyle görüyorsunuz çok lokal restoranlar var. Abi bu ne ya? Bizim şey mi acaba? Evet, neydi ismi? İsmini unuttum ya. Bizde de şey yapıyorlar ya, çok kötü kokuyordu ama. Kokusu ismini unutturdu yani. Ya kışın ocak üstünde şey yaparız ya. Neyse işte ondan da, ama çok kötü kokuyordu. Şöyle abi full çakmacı ya. Full yani çanta. Düşünüp düşünemediğiniz her şeyin çakması var burada. Parfüm, her şey. Ama gezilip görülür yani. Gelin kesinlikle. Teyze bir ünlü bir tatlı mı yapıyor, yemek mi yapıyor? Çok güzel bir şey içtim geçen burada da. Neydi ismi? Kokonat. Bir tane almamız gerekiyor. Neredeydi onu arıyorum şu anda. Bakayım neredeydi o kokonatçımız. Şöyle buradan 4'e ayrılıyor. 4 girişi var yani. Her taraftan girerseniz gezebilirsiniz burayı. Ama bir noktadan girip her yeri gezin yani. Burada işte böyle bak. Kamış suyu, kokonat. Bir tane de teyze var burada. Bir şeyler yapıyor ama tam olarak ne yapıyor bilmiyorum. Şunların arasına sarıyor böyle şeyleri. Teyze ama bir şey yapıyor böyle. Bir tane çok ünlü noodle'cı var orada. Öğlen yemeğine noodle yiyeceğim. Çok da ünlü. Şu dayı da 786 yaşında. Burada şeyler yapıyor ama bilemedim. Biraz Hindistan sokak lezzetlerini anımsattı bana. Dayımız hamur gibi bir şey işte. Herhalde bunun içinde böyle çeviriyor. Eyvallah dayı. Krep gibi bir şey sanırım. Keyifli ya böyle yerler. Kesinlikle burası da gelmeniz gereken yerlerden biri.
arkadaşlar. Bu işte herkesin bildiği gibi içi sarımsak gibi olan meyveden. Şimdi önceliğim yemek. Yemekten sonra belki meyveye bağlarız. Arkadaşlar dediğim gibi burada bir sürü restoran da var. Bakın bir sürü restoran var. Şurada bunların kendi geleneksel Malay yemekleri, Çin yemekleri, Kore yemekleri hepsi var burada. Ben şurada ismini de alta yazarım. Şurada bu restoranda noodle yiyeceğim. Ve buradaki restoranın niye burayı seçtim? Michelin yıldızlı bir restoran. Bir sonraki videomda Malezya'nın bütün Michelin yıldızlı restoranlarını gezeceğiz. O videoyu da kaçırmayın. Şimdiden söyleyeyim onu. Öyle bak 2025'te, 2026'da almış. Biz de gidip yiyelim bakalım nasıl. Bugün yemek videosu olmadığı için gezi videosu diye fazla da yemek göstermek istemiyorum. Çünkü bu restorana sonra da geleceğim. Şöyle bir içinde balık var bunun. Şöyle yanına bir sos getirdiler. Bir tane de noodle söyledim. Hani eğer noodle falan seviyorsanız bu restoran hem temiz hem kokmuyor ve çok güzel. Bayağı da soğuk, serin yani içerisi. Yani burayı tavsiye ederim yani. Kesinlikle eğer bu yemekleri seviyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Hemen Chinatown'da zaten. Çok rahat şekilde. Hani öğlen buradaysanız gelip öğlen yemeğini ya da akşam yemeğini burada yiyebilirsiniz. Şimdi içeceğim geldi. Şöyle bir içecek ve şöyle bir efsanevi noodle söyledik. Bakalım nasıl olacak güzel yemek. Hadi bana afiyet olsun. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdi havanın bu kadar sıcak olması hoşuma da gidiyor. Çünkü arkadaşlarımla konuşuyorum. İstanbul'da herkes böyle montla falan geziyor. Benim şu anda sıcak bir yerde olmam çok hoşuma gidiyor yani. Çok iyi geliyor bana da. Çünkü ben de son dönemlerde İstanbul'da bayağı üşüdüm ya. Hemen bir sıcak bir yere gideyim istiyordum. Arkamda gördüğünüz yeri, burası da bir tane tapınak. Dün de önünden geçtim ama kapalıydı. Şu anda açık ama içini kesinlikle çekmek, video çekmek, fotoğraf çekmek yasak. O yüzden ben girdim, içeriği gezdim. Sonra bayağı da güzel bir tapınak burası da. Gelmek isteyenlere Guandi Chinatown diye geçiyor. Şöyle. Görüyor musunuz bilmiyorum ama yazarım bunu da. Guandi Temple Chinatown diye yazılıyor. Şöyle renkli renkli bir yer gördüğünüz. Hemen Chinatown sokağından çıktığınızda sağınızda kalıyor. Buradan böyle devam ettiğimizde arkadaşlar Sri Mahamariamman sanırım ismi. Burası da Malezya'nın yani Kuala Lumpur'un en eski tapınaklarından biri. Hatta en eski tapınağı. Tam merkezde Chinatown'da burası. 1873 yılında tam şu dışarıda gördüğünüz yer şurası. Bunları da aynı anda size göstermek istiyorum. Burada artık ördek midir? Normal bir tavuğa benzemiyordu ama şöyle bir restoran. Şehrin merkezi dediğim gibi hem gündüzü güzel hem akşamı güzel. Bu Chinatown'u kesinlikle gelip ziyaret edin. Nerede kalmıştık? 1873 yılında kurulmuş burası. Bayağı da eski bir Hint tapınağı. Hasan'la geldik biz dün. Hasan'ın son günü diye. Onun zamanı yoktu. Ben bir geldim baktım. Dıştan böyle göstereyim size. İçeriye girmek burada da ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor ama numara veriyor. Şimdi size göstereceğim. Evet sen de. Bakın Hintlilerin burada da işte böyle çiçeklerle güzel güzel şeyler yapıyorlar. Bayağı renkli, güzel bir tapınak. Dediğim gibi Hintlilerin bu tapınakta. Bayağı da kalabalık. Biz geldiğimizde kimse yoktu. Bugün ama bayağı da kalabalık hatta. Turistler sıraları bekliyor burada. Biz de sıraya geçelim. Yo hepsi gitti. Ben kaldım. Şurada ayakkabılarınızı çıkarıyorsunuz. Böyle dayıya teslim ediyorsunuz. Dayı size bir numara veriyor. Sonra geçiyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehrin tam ortasında böyle. Bu arada çoraplarım beyaz değil, gri ama yine de zemin çok temiz yani. Şuralar daha da temiz. Şehrin tam ortasında en eski Hint tapınaklarından birindeyiz şu anda. Kuala Lumpur'un merkezinde. Dediğim gibi bugünkü videonun rotasını takip ederseniz size çok güzel bir rehber video olur ve bütün Malezya'yı tek günde, eğer transfer uçağınız varsa başka bir yere, tek günde ya da 2 günde bu video üzerinden gezebilirsiniz. Bu rotayı takip edebilirsiniz.
Evet arkadaşlar, bir sonraki durağımıza geldik. Central Market. Burası da tam merkezde gördüğünüz gibi. İşte hepsine yürüyerek gidebilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Chinatown'dan böyle geldik. Hemen Central Market'e. Buranın hem açık alanı var şöyle. Arada bir sürü sokak yemekleri var. Sonra işte lezzetler var. Böyle istediğiniz yemeği, Japon mutfağı, dondurmalar, içecekler hepsi var burada. Hem dış alanı var akşam için hem de içeride bir alanı var. Burası 1870'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım, yanlış bilgi vermek istemiyorum. 1800 ama ben öyle hatırlıyorum. Yok. Burası 1888 yılında kurulmuş ve balık pazarıymış. Sebze ve balık pazarıymış. Bakın. Sonra işte ülke ve şehir turistikleştikçe ne yapmışlar? Burayı yavaş yavaş çevirmişler. Şu anda daha çok böyle sokak lezzetleri, yeme, içme ve içerisinde de buranın geleneksel şeylerini satıyor. Şöyle bir bakın, buradan İçeriye girelim. Hem biraz serinleyelim hem de bu Central Market'in içini gezelim. Hop. Şöyle. Çok büyük bir yer, 2 katlı. Öğlen zamanına denk gelirse buranın içinde de çok güzel restoranlar var. Bakın böyle hediyelik eşyalar. Buraya, yani bunların kendi yörelerine ait sazlar, hediyelikler. Bakın şöyle. Bu kulelerden almak istiyorum ama hani her yerde farklı fiyatlar var. Bakalım nereden nasıl alabileceğiz. Bakın böyle geleneksel yemekler. Annem şu anda bu videoyu izleyebilecek mi bilmiyorum ama izlerse tam onluk bir yer olsa buradan 2-3 gün çıkmazdı. Şöyle görüyorsunuz, kocaman bir yer. Full hediyelik eşya ve böyle hediyelik mağazalar. İçinde kocaman bir tane market var. Böyle buranın geleneksel cipsleri, kuru meyveleri, sonra abur cubur işte. Kocaman bir market. Meyveler satılıyor. Bunlar da bizim o helva, pamuk şeker mi? Helva neydi? Öyle satılıyor bizde de. Onlar gibi farklı tatlarda. Bu arada buraya gezerken ufak bir şey anlatayım. Biliyorsunuz ki benim kanalım çok yeni, yani 1,5 sene falan oldu. Ve sizler sayesinde çok güzel ilerledik. Hatta ben hiç bu kadar beklemiyordum ama gerçekten çok memnunum. Daha iyisi olamazdı bence. Yani o sürede bu kadar video ve benim iş tempoma rağmen böyle bir yere gelmemiz bence çok güzel. Sizlere teşekkür ederim ve dediğim gibi destekleriniz benim için çok önemli. Şu anda videoyu beğenip eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve teşekkür ederim. Bakın çok böyle tatlı tatlı şeyler satılıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu videoyu çektim diye hani siz gelip burayı bir günde gezin falan diye bunu böyle yapmadım. Burayı transfer olarak kullanıyorsanız eğer, bir gün 2 gün kalacaksanız, bir gece 2 gün kalacaksanız bu şekilde bu videodan bakarak gezebilirsiniz. Ama Malezya, Kuala Lumpur bir gün 2 günlük yer değil, bunu söyleyeyim. Ben çok sevdim. Buraya en az 3-4 gecenizi, 4 gününüzü, 5 gününüzü ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü kocaman bir şehir ve birçok yeri var. Ve 1-2 günde oteller o kadar uygun ki şu havuzlu otellerde dinlenip kafanızı dinleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Bir sonraki video daha da güzel olacak. Yemek olacak ve sürpriz olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere, bye bye.